25 numarada Marvel's Guardians of the Galaxy. "5,000 units to the Hellraiser who kills these so-called Guardians of the Galaxy." We got this. Oyun, Marvel Comics'in süper kahraman ekibi Galaxy'nin koruyucularına dayanan orijinal bir evrende geçiyor. Zengin bir koleksiyoncu için canavar yakalamaya çalışırken, kazara Galaxy'nin barışını tehdit eden bir felaketi tetikleyen koruyucuların başına gelen olayları konu alıyor. Oyuncu, kendini lider ilan eden Star-Lord'u kontrol ediyor ve diğer koruyucular olan Drax the Destroyer, Gamora, Rocket Raccoon ve Groot'a da komutlar verebiliyor. Peter Quill, I am putting you and your crew under arrest for Actually, can I call you back? What? Oyunun bazı noktalarında oyuncu, diyalog ağaçları aracılığıyla koruyucular arasındaki ilişkileri etkileyen ve görevlerin sonucunu değiştiren anahtar kararlar alabiliyor. Marvel Entertainment ve Square Enix'in önceki oyunu Marvel's Avengers'dan farklı olarak bu oyunun hikayesi tamamen kendine özgü. Filmlerde veya çizgi romanlarda görülen karakterlerin aynısını beklemeyin. Bu hikaye, koruyucuların yeni yaratıklarla karşılaştığı ve ikonik karakterlerin benzersiz yorumlarıyla eğlenceli hale gelen yeni bir galaksi macerası sunuyor. Cadet Gold, what are you doing here? Aren't you a little young for the Corps? Aren't you a little old for that hairdo? 24 numarada Final Fantasy 6. Final Fantasy 6, büyünün kaybolduğu ve teknolojinin hakim olduğu bir dünyada geçiyor. İmparatorluk, eski bir uygarlığın kalıntıları arasında bulduğu büyü gücüne sahip yaratıklar olan esperleri kullanarak diğer ülkelere saldırır. Oyunun başında, imparatorluğun kontrolü altında olan Terra adlı genç bir kız, esperlerden biriyle temas kurar ve büyü yeteneğini uyandırır. Bu sırada imparatorluğun en güçlü generallerinden biri olan Kefka, esperlerin gücünü çalmak için bir plan yapar. Kefka, esperlerin mührünü bozar ve dünyayı yıkıma uğratan büyük bir felaket başlatır. Terra ve arkadaşları, Kefka'nın dünyayı ele geçirmesini engellemek için ona karşı savaşır. Final Fantasy 6'nın hikayesi, Terra ve diğer 13 oynanabilir karakterin kişisel gelişimlerini, geçmişlerini, ilişkilerini ve motivasyonlarını anlatırken, bir yandan da büyü ve teknoloji arasındaki çatışmayı, insanlık ve doğa arasındaki bağı, sevgi ve nefret arasındaki farkı, umut ve karamsarlık arasındaki mücadeleyi ve hayatın anlamını sorguluyor. Oyun, Final Fantasy serisinin en karanlık ve en olgun temalı oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. ...22 numara Chrono Trigger. Chrono Trigger, zaman yolculuğu yapan bir grup kahramanın dünyayı yok etmek isteyen uzaylı yaratık Lavos'u durdurmaya çalıştıkları bir rol yapma oyunu. Oyunun başında Chrono adlı bir genç, Marley adında bir prensesle tanışır
ve onunla arkadaşı Luca'nın yaptığı bir teleport cihazını denemeye gider. Ancak Marley'nin kolyesi cihazı bozar ve onu geçmişe gönderir. Chrono da onu kurtarmak için peşinden gider. Böylece farklı zamanlarda seyahat ederek, yeni dostlar edinerek, düşmanlarla savaşarak ve Lavos'un sırrını öğrenerek maceraları başlar. Oyunun hikayesi, oyuncunun yaptığı seçimlere ve aldığı eylemlere göre değişiyor. Oyunun 13 farklı sonu var. Bazı sonlar Lavos'u yenmekle ilgiliyken, bazı sonlar zaman çizelgesinde yaptıkları değişikliklerin sonuçlarıyla ilgili. Oyunun en iyi veya en kötü sonunu bulmak tamamen siz oyunculara kalmış. Diğer sonları ise iyi ve kötü arasındaki farklı olasılıkları gösteriyor. Why did I move here? I guess it was the weather. 21 numara GTA 5. I don't know, that thing, that magic. Oyun 2004 yılında North Yankton eyaletinde gerçekleşen bir banka soygunuyla başlıyor. Michael Townley, Trevor Phillips, Brad Snyder ve bir şoför Lester Crest'in planladığı soygunu gerçekleştiriyor, ancak soygun sırasında şoför ölüyor. Brad, Ajan Dave Norton tarafından vuruluyor ve Michael da yaralanıyor. Trevor kaçmayı başarırken, Michael'ın öldüğünün sanılması üzerine tanık koruma programına alınıyor. Brad'in cesedi ise Michael'ın yerine gömülüyor. Oyunun ana hikayesi ise 2013 yılında San Andreas eyaletinin Los Santos şehrinde geçer. Michael de Santa adını alan Michael, ailesiyle birlikte zengin bir hayat sürmektedir. Franklin Clinton ise en yakın arkadaşı Lamar Davis ile otomobil bayisi için çalışan bir repocudur. Michael'ın oğlu Jimmy'nin arabasını geri almak için gelen Franklin, Michael ile tanışır ve dost olur. Michael, karısı Amanda'yı tenis koçuyla aldatırken yakalar ve Franklin ile koçun evini yerle bir eder. Ancak ev, Meksikalı uyuşturucu lordu Martin Madrazo'ya aittir ve Michael, Madrazo'ya borçlanır. Bu borcu ödemek için Lester'ın yardımıyla bir başka soygun gerçekleştirir. Bu soygunun haberini duyan Trevor, Michael'ın hayatta olduğunu anlar ve Los Santos'a gelir. Eski ortağı ile yeniden bir araya gelen Trevor, kendi uyuşturucu ve silah işlerini de yürütmektedir. Üçlü, çeşitli suç işleri yaparak para kazanmaya devam eder. Ancak bu işler onları FBI, IAA, Merryweather, Çinli mafya, Madrazo ve Devin Weston gibi pek çok düşmanla karşı karşıya getirir. Seçimlerinize ve oynayış tarzınıza bağlı olarak tüm zamanların en iyi oyunu sayılabilecek GTA 5'te sizi 3 farklı son beklemektedir. 20 numara Horizon Zero Dawn. The massacre was only the beginning. Who did this to us? Who attacked the tribe? Horizon Zero Dawn, post-apokaliptik dünyada geçen Aloy adında bir avcının kendisini ve dünyayı tehdit eden gizemli robotlarla mücadelesini anlatan bir aksiyon rol yapma oyunudur. So you will have to leave the sacred land. Where the trail leads, I will go. Aloy, doğduğu Nora kabilesinden dışlanmış ve Rost adlı bir sürgün tarafından büyütülmüştür. Küçükken bulduğu Focus adlı bir cihaz sayesinde eski dünyanın teknolojisini ve sırlarını keşfetmeye başlar. Aloy of the Nora, what brings you to Meridian? There's a threat to us all. Men in masks, raising up ancient machines. And I've seen their leader. From the depths, I will raise an army. A storm of shadows to take back what's ours. Aloy, kabilesine kabul edilmesi için katıldığı yarışmayı kazanır, ancak yarışma sırasında bir tarikatın saldırısına uğrar. Saldırganların kendisini öldürmek istedikleri için gönderildiğini ve kendisine çok benzeyen bir kadının görüntüsünü görür. Bu kadının kim olduğunu ve neden hedef alındığını öğrenmek için Arayıcı adlı bir ünvanla kutsal topraklardan ayrılır. Yolculuğu sırasında farklı kabilelerle, dostlarla ve düşmanlarla karşılaşır. Eski dünyanın en büyük projesi olan Zero Dawn'ın ne olduğunu, robotların nasıl ortaya çıktığını ve nasıl durdurulabileceğini öğrenmek üzere büyük bir macera başlar.
beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir sonraki içeriği takip etmeyi unutmayın. There's so much more to discover before the world ends.